Metrika kanalına hoş geldiniz. Bu videoda Sedat Peker'i ele alacağız ama Sedat Peker'in siyasi kısmını ele almayacağız. Onun yaşadığı bir psikolojik baskıyı ele alacağız. Yani kendi videosunda bir tane kısmını söylüyor. O kısmını aldım. O kısmı eleştireceğiz. Yani adamın nasıl bu hale geldiğini, nasıl biri olduğunu ele almayı düşünmüyorum. Yani mafyacılığı nasıl olduğu, uyuşturucudan, pislikten, oradan buradan geldiğinden bahsetmeyeceğim. Benim bahsedeceğim şey şu. Adamın nasıl bu halde bir pis hale geldiğini anlatacağım. Kimsin lan sen? Allah mısınız ulan siz? Doğduk anadan babadan kork. Okula gittik öğretmenden kork. Ulan biraz büyüdük mahalledeki kabadayıdan kork. Ulan komutandan kork, polisten kork. Ulan iş yerine gidersin, amirden kork, müdürden kork. Ulan yaşlanacağız, öleceğiz, Allah'tan kork. Nedir ulan bu korku? Kork. Bu millet bu yüzden dolayı çocukken karar verdi. İnsanların hayallerini donduruyorsunuz. Korkuyla bastırıyorsunuz. Sedat Peker'in anlatmak istediğini anladınız mı şimdi? Adamın küçüklüğünden, yani çocukluğundan, okuldan, iş yerinden, askerden hep baskı görmüş. Baskı, psikolojik baskı. Korku aşılanmış. Yani korku aşılanarak toplum içerisinde özgürce düşüncelerini ifade edebilen, yüksek güçte istediklerini anlatabilen bir toplumun içinden gelmediğini açıkça belli ediyor. Yani ben size Türkiye'deki sistemi anlatacağım ben şimdi size. Bir sistem var, açıkça söyleyeyim. Türkiye'de insanlar kendi karakter yapılarını oluşturan bir nesil değil. İnsanlar başkalarına özenen, başkaları gibi giyinen, başkaları gibi yaşamak isteyen, başkaları gibi olmak isteyen bir nesil var bu ülkede. Yani karakter yapısını çıkaramayan ama başkalarının karakter yapısını önemseyen bir topluluk oluşuyor Türkiye'de. Maalesef Türkiye'de felsefeyi, düşünce olmadığı için, Türkiye'nin eğitim sistemini biliyorsunuz zaten, ezberci bir sistem olduğu için, bu ezberci sistemin içerisinde insanlar ileri atılamadığı için, atılamadıkça daha çok işçi ve modern köle oldukları için geleceği inşa edemiyorlar. Korku nedir? Ben size korkuyu anlatayım. Korku bir baskıdır, psikolojik baskıdır. Yani insanların beyninin arkasında şöyle bir şey oluşur. Acaba şunları söylesem beni içeri atarlar mı? Acaba şunu söylesem beni döverler mi? Acaba beni dışlarlar mı? Bu korku böyle bir şey işte. İnsanlarda sevgi yok, nankörlük var. Yani baskıyı aktarma istemi var. Bu baskıyı aktaran istemler yüzünden zaten insanlar kendi iradelerini ortaya koyamadı bu ülkede. Hür düşünceyle, fikir özgürlüğü, düşünce özgürlüğü sağlanamıyor bu ülkede. Maalesef insanlar ne yapıyor? Baskısını uyguluyor, kenara çekiliyor. O baskıyı yiyen kişi de bu baskısını başkasına aktarıyor. Yani baskılık bir aktarım sistemi var. Maalesef ki kötü bir dünya içerisindeyiz. Korku dediğimiz şey bu. Maalesef korku olmasaydı şimdi insanlar özgürce gelişmiş bir toplum olacaktık. Türkiye'de baskıyı oluşturan etmenler şöyle. Bir, aile baskısı diye bir şey var. Yani aileniz size okulu bitir, işe git, evlen, acil, hadi çabuk ol, bitir şu işi, hep böyle baskıyla başlatırlar. Ama açıkçası diğer şeylere baktığımızda öğretmenlerin de bu şeye katkı sağladığını biliyoruz. Hani okula gidersin, öğretmen baskıyla işte çalış, sınıfta kalacaksın, çalış. Müdür gelir, sen niye çalışmıyorsun, seni okuldan atarım falan vesaire de derler. Türkiye'de maalesef hayal kurma diye bir kavram yok. Yani insanlar hayal kurmak yerine daha çok başkalarına özenme şeyi olduğu için, yani hayal eden bir kavram yok insanlarda. Yani bir şey, eşyayı, objeyi, bir şeye elde etmek, bir şeye ulaşmak için hayal edemiyorlar insanlar. Daha çok her şeyi elinde tuttuğu şeyler getiren insanlar var. Ve bu insanlar yüzünden başta din konusu olsun, mesela okullar olsun. Okullarda mesela din dersi verirler. Bu ülkede ezberci bir din sistemi var. Yani din kültürü, ahlak bilgisi diye bir zorunlu ders var ve bu ders hiçbir alt yaramıyor. Peygamber hayatı, mezhepler, işte dini ritüeller, onlar bunlar anlatılır. Halbuki insanlık nerede, hayat nerede, sorgulamak nerede, felsefe hiçbir şey işlenmez. Çünkü felsefe dersleri bir berbattır bu ülkede. Çünkü insanlar düşünen bir nesil değil, hocalara soran bir nesil var bu ülkede. Hocaya sorarlar, hoca doğru söyler diye kabul eder. Yani dogmatik, yani sorgulamayan insanlarla dolu dışarısı. Maalesef insanlığımız ölmüş durumda. Bu ölmüş insanlığın içinde insanlığımız gelişmiyor ve gelişmeyince de böyle oluyor. Yani bu Sedat Peker'in dediği gibi her şeyden kork. Çünkü baskı altındasın ve baskı altında büyüyorsun ve büyüdüğün baskıyla içinde oluşturduğun nefret duygusunu başkasına aktarmak için bir sistem oluşuyor. İşte böyle bir yerde yaşıyoruz. Türkiye burası. Maalesef ki gelişmiş ülke değiliz. Ülkemiz maalesef ki gelişmiş bir ülke değil. Diğer ülkeler gibi gelişmekte olan da bir ülke değil. Yani olanları elde etmektense elde ettikleri elde edememekten yakınan bir nesiliz. Maalesef yarınımızı inşa etmiyoruz. Yarınımızı berbat ediyoruz. Maalesef biz gelecek nesile hiçbir şey bırakmayacağız. Ve bıraktığımız nesil şu an sürüngeç gibi yaşıyor. Yani Z kuşağı, Y kuşağı berbat durumda. Bu kuşakların maalesef istenilen altyapı oluşturulamadı. İşte işsizliği çözülemedi, eğitim sistemi düzeltilemedi, gelecek kaygısı çözülemedi, onlar bunlar.
bunlar bir sürü. Yani bu ülke maalesef özgüveni düşük. İşte arkasına iş çeviren insanlarla dolu. İşte eleştiri yapısı gelişmemiş, hayal etmeyen, yarını düşünmeyen, başka ülkeleri de yakından takip etmeyen, sadece olduğu dünya içerisinde, yani Türkiye sınırları içerisinde yaşamayı tercih eden bir nesiliz. Ki tercih edelim, zaten bir sıkıntı olacak yok da dışarıda ne oluyor bir ona da bir bakmamız gerekiyor. Maalesef ki bizde korku ve baskı bize bu aşılandığı için geleceğimizi inşa etmek yerine başkalarına baskı ve kaos yükleyemek istiyoruz ve yükleyemediğimizde de çıldırıyoruz. Maalesef böyle bir ülke. Geleceğimiz yok, yarınımız yok. Açıkçası videonun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, kanala abone olmayı, arkadaşlarına bu videolarımızı önermeyi unutmayın. Görüşmek üzere.